Arkadaşlar merhaba. Bugün YouTube kanalımızda yine çok merak edilen sorulardan birini cevaplamaya çalışacağım. Köpeklerin dünyayı nasıl gördükleri, siyah beyaz mı gördükleri yoksa renkleri ayırt edebildikleri mi, bizim gibi mi görüyorlar yoksa daha fazla farklı bir görüş skalaları mı var? Bu konuya değineceğim. Biliyorsunuz çoğunlukla köpekler hakkında şu söylenir. Köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördükleri konusunda yaygın bir kanı vardır. Aslen bu doğru bir kanı değil. Çünkü çift tırnaklı hayvanlar aslen siyah beyaz görürler. Yani renk ayrımı yapamayan canlılardır. Çift tırnaklı hayvanlar. Bütün hepimizin bildiği o boğa dövüşlerinde yapılan pelerin sallama, kırmızı pelerin sallama aslında boğa için pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü o hale gelmesi için aşırı derecede sinirlendirilen, kötü davranılan, birçok işkenceye maruz kalan hayvan ne sallasanız orada, hangi rengi sallarsanız sallayın, neyi sallarsanız sallayın zaten saldırma hedefli olacaktır. Ayrıca boğa güreşleri, boğa dövüşleri öncesinde bu hayvanların çoğuna sentetik testosteronlar yapılarak daha sinirli, daha agresif olmaları yönünde tetikleniyorlar. Bunu da antiparantez belirtmek isterim. Köpeklerde olgu biraz farklı. İnsanlardan ilk önce bahsedeceğim. Biz biliyorsunuz renkleri ve tonları ayırt edebiliyoruz. Bazı handikapı olan, işte renk körü olan insanlar haricinde renkleri ayırt edebiliyoruz. Bu retinamızdaki bir takım hücrelerin varlığıyla bağlantılı olan ve şekillenen bir şey. Köpeklerde bu olgu biraz farklı. Bizde retinadaki hücrelerin sayısının ve çeşitliliğinin fazla olmasına bağlı olarak renkleri net olarak ayırt edebiliyoruz ve hatta renklerin tonlarını ayırt edebilecek kadar farklı bir görüş yapısına sahibiz. Köpeklerde bu olgu biraz kısıtlı. Yani renklerin tonları ve bazı renkleri ayırt etmeleri çok mümkün değil. Köpekler, örnek vermek gerekirse, kırmızı ile yeşili çok fazla birbirinden ayırt edemiyorlar. Köpeklerin net olarak görebildikleri renkler, en net gördükleri renk mavi ve buna yakın olarak da sarıyı algılayabiliyorlar ama en net olarak maviyi algılayabiliyorlar. Çünkü bu hücrelerin dağılımı buna göre köpeklerde, insanlardaki gibi değil. Dolayısıyla skala çok geniş değil. Birçok hayvan sahibi köpeğine oyuncak seçerken çoğunlukla kırmızı oyuncakları tercih eder. Daha belirgin olduğunu düşünür. Veyahut da yeşil oyuncakları tercih eder. Aslen özellikle top oynayacaksanız ve çimlik alanlarda oynayacaksanız benim tavsiyem köpeğinize mavi ya da sarı topları tercih etmenizdir. Çünkü ayırt etmeleri çok daha kolaydır. Köpekler kırmızı ile yeşili ayırt edemeyecekleri için çimlerin arasında, tabii ki biliyorsunuz, onların burunlarıyla da ayırt edebiliyorlar. Burunlarıyla da bulabiliyorlar ama yine de köpeğe yardımcı olmak hedefli olarak şunu yapmak mümkün. Bir mavi top edinmek. Çünkü yeşil ya da kırmızı bir top edindiğinizde çimlerin arasında köpeğin bunu ayırt etmesi görsel olarak zor olabilir. Ama köpeklerin görüşlerinde farklı bir şey var. Evet, köpekler renk skalalarını kısıtlı olarak görüyorlar. Maviyi ve sarıyı net ayırt edebiliyorlar ama şöyle de bir fark var. Hareketi köpekler bizden daha fazla, daha net ayırt edebiliyorlar. Şunun gibi düşünün. Ben kameraya bakma vizyonu içerisindeyken sol tarafımda sıçrayan bir çekirgeyi algılayamayabilirim vizyonumda ama köpek bu olguyu benden çok daha net bir şekilde görsel olarak algılayabiliyor. İşte avcı, bir zamanlar avcı olmalarından kalan bir şey bu köpeklerin. Hareketi çok iyi takip edebiliyorlar ve gözlemleyebiliyorlar ama renkleri çok iyi ayırt edemiyorlar. Ancak kesinlikle ve kesinlikle siyah beyaz görüyorlar diye bir şey söz konusu değil. Mavi ve sarıyı, özellikle maviyi net olarak algılayabiliyorlar. Bu yüzden oyuncak seçimlerinde, özellikle at getir oyunlarında kullanılacak oyuncakların seçiminde genellikle mavi ve sarı renkleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum.